Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü başlığımız şöyle: ATM'lerde büyük değişiklik. Para çekecek herkesi ilgilendiriyor. Evet, doğru duydunuz. Hepimiz tabii ki ATM'lerden para çekiyoruz. İhtiyacımız var. Nakit parasız olmuyor. Nakit para da lazım. Lütfen haberimi sonuna kadar izleyin. Bakın, banka rakamlar maalesef değişiyor. Haberimi sonuna kadar izleyin. Bu haberin sonunda haberin altına yorumlar gelmiş. O yorumlara da beraber bir göz atacağız. Bakalım vatandaşlar ne yazmış bu haberin altına, neler düşünüyorlar bu konuda. Sizler de benim bu videonun altına düşündüklerinizi yazarsanız tabii ki biz de öğrenmiş oluruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ne değişebilir? Ben de merak ediyorum. Yani gerçekçisi ben de merak ediyorum. Şimdi fazla vaktinizi almadan hemen habere geçiyorum. Piyasada artan nakit talebine karşı hazırlık yapan bankalar ATM'lerden yapılan ücretsiz para çekme limitlerinde güncellemelere gitti. Birçok özel banka mevcut limitlerini yükseltirken kamu bankalarının da benzer bir adımı kısa bir sürede atması bekleniyor. Değerli izleyiciler, haberim bittikten sonra size İsviçre bankaları bu konuda nasıl oluyor, nasıl bitiyor, onu da bu haberden sonra öğreneceksiniz. Kurban Bayramı öncesi özellikle kurbanlık alımları için vatandaşların nakit ihtiyacında artış gözlemlendi. 6 Haziran'da başlayacak bayram öncesi dönemde bankacılık sektöründe nakit teminini kolaylaştırmak adına ATM işlem limitleri yeniden düzenlendi. İş Bankası, Denizbank ve Akbank gibi önde gelen özel bankalar bu kapsamda limitlerini yukarı yönlü güncelledi. Para çekme üst sınırı değişti. İş Bankası uzun süredir 10.000 TL olarak uyguladığı günlük ücretsiz para çekme limitini 20.000 TL'ye çıkardı. Banka tüm müşterilerinin kartlı ya da kartsız yöntemlerle 20.000 TL'ye kadar ücretsiz, 20.000 ile 30.000 TL arası çekimlerde ise ücretli işlem gerçekleştirebileceğini duyurdu. Denizbank'ta daha önce 7.500 TL olan ücretsiz günlük limitini 10.000 TL'ye yükseltti. Benzer şekilde Akbank, Garanti BBVA, İnkbank, Yapı Kredi ve Enpara gibi bankalar da günlük 10.000 TL'ye kadar ücretsiz para çekme imkanı sunmaya başladı. FIBA Banka ise bu limiti 15.000 TL olarak belirledi. Sınır aşılması ücrete tabi. Yeni limitlere rağmen vatandaşlar yüksek tutarda nakit ihtiyaçlarında komisyonlarla karşı karşıya kalıyor. Belirlenen limitin üzerindeki işlemler için uygulanan ücretler özellikle ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde eleştirilere yol açıyor. Özel bankaların ardından sıra kamu bankalarında. Vakıfbank, özel bankalara benzer şekilde günlük 20.000 TL'lik ücretsiz çekim hakkı sunuyor. Ancak Ziraat Bankası ve Halkbank'ta bu rakam halen 10.000 TL seviyesinde bulunuyor. Özel bankaların limit artışlarının ardından kamu bankalarının da yakın zamanda benzer bir düzenlemeye gideceği öngörülüyor. İşte güncellenen para çekme üst sınırları. ATM'lerden yapılacak günlük ücretsiz para çekme işlemleri için bankalar tarafından belirlenen limitler şu şekilde. Türkiye İş Bankası 20.000 TL, Vakıfbank 20.000 TL, FIBA Banka 15.000 TL, Akbank 10.000 TL, Denizbank 10.000 TL, Ziraat Bankası 10.000 TL, Halkbank 10.000 TL, Garanti BBVA 10.000 TL. Değerli izleyiciler, haberimizin sonuna geldik. Haberi şimdiye kadar beğendiyseniz bir like verirseniz tabii ki sevinirim. Evet, abone olmayan arkadaşlar da
Bu fırsat bu fırsatsız, bu fırsattır. Ücretsiz şimdi abone olabilirsiniz. Yorumlarda neler yazıyor? Ben de tabii ki bunu merak ettim. Vakıfbank ve Yapı Kredi'den 2 gün önce 12.000 çekmek istedim. 10.000 üstü olduğu için 60 TL para kesti. Üstelik Yapı Kredi maaş müşterisiyim. Cihan Kışla yazmış. Trabzon isimli bir okuyucu yazıyor. Ekonomi kötü görünmesin diye 500'lük 1000'lik banknot basmıyorlar. Bize para hammallığı yaptırıyorlar. Konuyla pek alakalı değil ama şunu söylemek isterim. İsviçre'nin ekonomisi pek kötü değil. Burada da 200'lük ve 1000'lik var. Neden Türkiye'de 1000'lik olmasın? Bence ondan bir alakası yok ama tabii ki herkesin kendi düşüncesi. Sizler de ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda tabii ki yazabilirsiniz. Kimseye lütfen hakaret etmeden. Her seferki gibi Murat Bozdoğan'ın kanalında. FM0909 yazmış ki 10.000 lira limit mi olur? Devlet buna bir düzenleme getirmeli, en az 20.000 olmalı tüm bankalar için. Adam 40.000 lira çekecek, 4 sefer bankaya mı gitsin? Kendi maaşımızı çekmek için neden bankaya ücret ödemek zorunda bırakılıyoruz? Değerli izleyiciler, biraz evvel söylediğim gibi bakın İsviçre'de nasıl oluyor, nasıl bitiyor yorumları okuduktan sonra onu da size izah edeceğim. Semih Aydın yazmış, devlet buna bir çözüm üretmeli, tüm bankalara çekim 30.000 olmalı. Neden olmasın? Gün Aşın aynı haberi yapınca ne fark ediyor acaba yazmış bir vatandaş. TC Umut Şentürk bir leva olmuş sana 22 TL. Neyi konuşuyoruz? Avrupa'da mansetler Türkiye'ye battı. Bundan bir tek Türk halkının haberi yok. Aç oku. Haberle bir alakası yok. Bu bambaşka bir konu. Kimse para taşımıyor çünkü cüzdana cebe sığmıyor. Bir bağlıya para bir markete git bitiyor. 1000 TL 500 TL çıkmalı. 30 sene önceye döneceğiz. Az kaldı bol sıfırlı. Tabii ki gün gelecek bence zannediyorum ki yani 1000 TL 500 TL çıkacak benim düşüncem. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tabii ki yazabilirsiniz. Şimdi değerli izleyiciler biraz evvel size söz verdim. İsviçre'de nasıl? Bakın İsviçre'de Murat Bozdoğan'ın Thurgauer Kantonal Bank'ta benim banka hesabım var. Benden senelik 48 frank hesabımdan para kesiliyor. Bu 48 frankın içinde hesabın yürütülmesi, banka kartı içinde, efendime söyleyeyim ATM'lerden para çekme içinde. Yalnız dikkat edilecek bir konu var. Kendi bankamın ATM'lerinden çektiğim zaman sınırsız çekebilirim ve istediğim kadar. Limitini kendim söyleyebilirim. Diyebilirim ki mesela günde 2.000 olur, ayda 5.000 frank olur. O limitini kendim ben karar veriyorum. Banka karar vermiyor. Ama başka bankalardan çektiğiniz zaman onun bir sınırı var. Banka diyor ki 10 sefer diyor çekebilirsin diyor. Ondan sonra diyor ücretli diyor ve bu bankalarda tabii ki değişiyor. Yurt dışında diyor 2 kere çekme hakkın var diyor. Sonra diyor ücret ödemen diyor lazım diyor. Bu da bankalarda değişiyor. Bazı bankalar diyor ki ilk seferinde diyor ücret ödemen lazım. Ve benim başıma geldi. Bir kere nakit paraya ihtiyacım kaldı. SİD'e Manavgat'ta ATM'den çektim. Değerli izleyiciler 200 frank çektim. 40 euro. Yok frank değil. Euro olarak çektim. 200 frank çektim ve 40 euro benim hesabımdan 200 frank çektiğim için para ödenmiş. Yani tam 40 euro. Bir kere o konuda canım yandı. Bundan sonra da yurt dışında nakit para yani mecbur kalmazsam çekmem. Değerli izleyiciler haberimizin sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Tabii ki bunu öbür izleyiciler de merak ediyor. Yazarsanız seviniriz, gurur duyarız. Hepinize
Arkadaşlar bol bol sağlık diliyorum. Biliyorsunuz sağlık her şey sağlık. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.